Gerçekten benim bileğimi biraz ağrıttı. İlk Machine kutu içinde sınıfta kaldı. Bir kere atıyorum. Makinede iğneyi deriye dokunduğum anı hatırladım. Gerçekten olağanüstü bir mühendislik. Türklerin bir sözü vardır. Önemli olan dış güzellik değil, iç güzellik. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Engin Karahasan, bir dövme sanatçısıyım. Aynı zamanda da içerik üreticisiyim. YouTube'a birçok içerik atıyorum. Dövme eğitimleri olsun, tanıtımlar olsun ve eşimle beraber birçok vlog çekimleri yaptım. Onları kanalıma gidip göz atabilirsiniz. Bugünkü konumuz bir dövme makinesinin tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Aslında dünyaca ünlü markalardan biri olan Inkmation Cobra 2. Bildiğiniz üzere aslında ben ilk başta kutu incelemesiyle başladım ama bunun kutusunu incelemeyeceğim. Bunun da sebebi incelemeye değer bir kutuya sahip değiller. Biliyorsunuz ki bu marka Dragonfly ve Stingray'le ünlenmişti. Bu 10 sene önce çıkardıkları Dragonfly'in kutusu hala aynı kutuya sahipler. Yani birebir aynı. Arka tarafta da modeller ve dövme makineleri gözüküyor. Yani arkadaşlar aslında bu dövme makinesi pahalı bir dövme makinesi ve bu kadar bir para verdiğimiz makineyi daha korunaklı bir kutuya sahip olmasını isterdik. Bu yüzden ilk Machine kutu içinde sınıfta kaldı. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. O yüzden bu kutuyu sadece saklayacağım. Bir kere atıyorum. Korkmayın, içinde makine yok. Biliyorsunuz ki Türklerin bir sözü vardır. Önemli olan dış güzellik değil, iç güzellik. O zaman gelin iç güzelliklerine bakalım. Bu arada bu kutu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Ve kafamızı kaldırdık. Makinemiz, kıymetlimiz olduğu için böyle güzel bir kutuya koydum. İlk Machine Cobra 2. Şimdilik bunu bir kenara koydum. Kutu işlerimize devam ediyoruz. Ayar vidalarımız var. Güzel bir set. Şöyle bir şey daha var. Yağ. Makinemizi yağlama için kullanıyoruz. Burada da kablosu var. Bunu hatırlamıyorum. Bu kutunun içinden mi çıktı, biz mi koyduk? Bunu hatırlamıyorum. Eğer kutunun içinde varsa yorum atın. Kutu işlerimiz bu kadar. Gelin şimdi detay incelemeye başlayalım. Kutu işlemimiz bu şekilde. Bu arada bunu ben teyit ettim. Kablo kutunun içinden çıkıyormuş arkadaşlar. Onu bir unutmuştum ben. Ve makinemizin dış görünüşü böyle. Şuradaki tasarım gerçekten muazzam. Gerçekten kobra yılanını anımsatıyor. Böyle döndürdükçe zaten parır parır parlıyor. Çok hoşuma gitti. Ama hiçbir dövmeci de bunu bu şekilde kuramıyor. Hepimiz buraya grip band ya da stres sarıp bu güzel tasarımdan maruz kalıyoruz. Çok fazla konuyu dağıtmayacağım. Yani az önce kutuya biraz laf etmiştim. Bence bu konuda siz bana hak veriyorsunuzdur. Biraz bastırın bence. Inkmation bu kutu içinde biraz da kendini göstersin. Baksana. Başka kutuda kullanıyoruz. Yağ var. Bu yağ gerçekten inanılmaz şekilde yetiyor. Daha önce kullandığımız Dragonfly ve Stingray eşliğinde de çıkıyordu. Makineye müdahale edebilmeniz gerçekten çok güzel bir şey. Bu şekilde makineyi düzenli şekilde bakımını yapabilirsiniz. Anahtar setimiz bir kenarda. Kablomuz bir kenarda. O zaman teknik özelliklerle başlayalım. Makinemizin motoruyla konuşmaya başlamak istedim arkadaşlar öncelikle. İçindeki motor Alman motoru. Faulhaber Carus DC motora sahip. Bu klasik DC motora göre en büyük ayırt edici özelliği arkadaşlar öncelikle yeni teknoloji olması. Daha sessiz bir yapıya sahip. Makinenin çalıştığını anlamayacaksınız bile. Neden bunu en baştan söylüyorum? Çünkü ben bu makineyi 2-3 aydır kullanıyorum. Aslında deneyimledim. Aynı şekilde eşim de kullandı. Zaten ilerleyen aşamada yaptığımız işleri de göreceksiniz. Diğer DC motora göre ne dedik? Daha teknolojik bir motora sahip ve içindeki manyetik alan bile daha değişik arkadaşlar. Bunu daha detaylı anlayabilmeniz için ya da böyle teknolojik ürünleri merak ediyorsanız internet üzerinden araştırabilirsiniz. Faulhaber Carus DC motor ile klasik DC motorlar arasındaki farkları oradan bakın. Bir dövme makinemizi incelemeye devam edelim. Bu motorumuz 8 watt gücünde. 8 watt bizi neyi anlatıyor? Bunu da size hemen anlatayım. Düşünün elinizde 15 Magnum var ve bu Magnum'la çalışıyorsunuz ve düşük voltajla çalışmanız gerekiyor. 4 ya da 5 voltajlarda. Bazı makineler bunu çalıştığınız zaman böyle iğne teklemeye başlar. Yani iğne deliğde zorlanmaya başlar. Bu makinede o derdi yaşamayacaksınız. Çünkü gerektiği yerde motor kendi gücünü olanak sağlıyor. Yani iğne hızını daha stabil şekilde çalışmaya sağlıyor. Yani siz ne kadar zorlasanız bile iğne aslında orada stabil şekilde çalışmaya devam edecektir. Makinemizin içinde ayrıca vuruş ayarı mevcut. Yani bunu uygulama üzerinden bağlanıp görüyorsunuz. Zaten uygulamayı birazdan size anlatacağım. Yumuşaklık, orta vuruş ve sert vuruş olarak bunu kendi çalışma tarzına göre ayarlayabilirsiniz dijital olarak ya da makineye söküp de ayarlayabiliyorsunuz. Onları zaten birazdan göstereceğim.
Hep motor dedik. Bir de size batarya gücü hakkında bilgi vermek isterim. Gerçekten piyasadaki en güçlü bataryaya sahip makineden biri. 2760 mAh pil gücüne sahip. Bu da bize ortalama 5 ve 8 saat arası çalışma ekranı sunuyor. Neden bu kadar fazla aralık dediğiniz, yani 5 ya da 8 saat dediğimi diyorsanız da arkadaşlar bu sizin kullandığınız voltaja göre değişir. Yani düşük voltajlarda çalışıyorsanız, atıyorum 7, 8, 9 voltajlarda çalışıyorsanız maksimum, bu size 7-8 saatlik çalışma ekranı verir. Ama yüksek voltalarda çalışan bir sanatçıysanız da 5-6 saat maksimum bu makineyle çalışabilirsiniz. Ortalama 90 dakikada da full şarjı doluyor. Ama ne yazık ki de kutunun içinde yedek batarya çıkmadı. Bunu almanız için tekrardan para ödemeniz lazım. Makinenin ekranı size göstermek isterdim ama ekranı yok. Uygulama üzerinden bağlanırsanız kendine büyük bir ekran oluşturabilirsiniz. Makinemizin üstünde bir tuşu var, Start, ve yanında da tuşları var. P ve yukarı aşağı tuşları. Start tuşumuza bastığınız zaman ekranımız açılacak arkadaşlar. Yanan led ışıklarıyla. Bu yan tarafta da P tuşu var. P tuşu ne işe yaradığını söyleyeyim. P tuşu Bluetooth'u bir başka cihaza eşleştirmenize yarıyor. Yani isterseniz kablosuz pedallara da bağlantı kurabilirsiniz ya da telefonunuzla da bağlantı kurup ekran üzerinden ayarlama yapabilirsiniz. Ortadaki P tuşuna basılı tutuyorum. Tepesine dikkat edin. Yanıp sürünecek birazdan. Diyor ki ben şu anda hazırım eşleşmeye. Bu şekilde telefonunuzu ya da diğer cihazlarınızı bağlantı kurabilirsiniz. Makinenin start tuşuna tekrar bastığınızda makine çalışacak. Şu anda makine çalışıyor. Gerçekten titreşim inanılmaz az. Makine çalıştığını bile anlamıyorsunuz. Tekrar makinemi durdurdum. Uygulama üzerinden de makineyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yukarı tuşa basınca makine de yükselir. Aşağı tuşuna bastığın zaman da makineyi ortada düşer. Tekrar düğmeye basarsınız. Büyük ihtimalle 100 kişiden belki bir kişi bu P tuşunu kullanıyordur. Çoğu kişi muhtemelen bu Bluetooth bağlantısını kullanacağını sanmıyorum. Çünkü o sırada dövme yaparken arkadaşlar uygulamaya bağlanıp oradan ayar yapmak istemez. Sadece belki uygulamada yumuşaklık ve sertlik ayarı yapmak için de kullanabilirler. Çünkü şunu söküp uğraşmak istemeyebilirler. Frekans üzerinde bu yumuşaklık sertlik ayarı yapıyor. Buradaki vida gibi bir imkansızlık sunmuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Az önce zaten size söylemiştim Bluetooth bağlantısını demiştim. Bluetooth bağlantısı da arkadaşlar kablosuz uygulama üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Yani telefon uygulaması üzerinden makineyi kontrol etmeniz mümkün. Aynı şekilde kablosuz pedal ile de makineyi kullanabiliyorsunuz. Bazı eski tarz dövme çalışan insanlarımız var. Yani pedalı seven dövme sanatçılarımız var. Onlar için de bu ayar düşünülmüş. Grip kalınlığımız aslında iki tane grip kalınlığı seçeneğimiz var. Benim elimdeki 37 milim. Brav'da kalın griplerle çalışmayı daha çok seviyoruz. Aynı şekilde isterseniz 30 milim de grip kalınlığında da alabilirsiniz. Ama her iki grip kalınlığında da makinenin ağırlığı değişiyor. Oldukça ağır bir makine. Bunu da söylemek istiyorum size arkadaşlar. 37 milim grip kalınlığı olduğu zaman 270 gram ağırlığında. 30 milim grip olduğu zaman da 255 gram ağırlığında. Uzunluğuna gelirsek de 133 milim. Hemen onu test edelim. Diğer cetvelim kaybolmuş, o yüzden doğru mu diye bakacağım. Evet, doğru. Yani 133 milim uzunluğunda arkadaşlar. Ve bu makine öne çıkan özellikleri var. Onları söyleyeceğim. Hepsini ezberleyemedim. O yüzden biraz bakıp anlatacağım arkadaşlar. Aktif titreşim azaltma sistemi var. Bu gerçekten doğru. Bunu kullanırken fark ettim. Neredeyse sıfır titreşim var elinizde. Çok düşük vibrasyona sahip. Vibrasyon ne demek oluyor ki? Yani aslında el yorgunluğunu arıyor. Çok dengeli bir yapıya sahip olduğunu söyleniyor. Evet, dengeli bir yapıya sahip ama bence çok fazla da el yorgunluğunun aldığını söylenemez. Çünkü uzun saatler çalıştığın zaman bence biraz bileğinizi ağrıtıyor. Bluetooth bağlantısı, kablosu RCA desteği. Yani isterseniz üstüne RCA aparatı takıp kullanabiliyorsunuz. Ben bunu internette gördüm. Çok komik oluyor. Biraz o RCA aparatı bence daha kaliteli şekilde yapmaları lazımdı. Manyetik güç bağlantısı varmış. O da güzel. Kablosuz bağlantı da iyi bir şey. Çok renkli LED arka üst taraftan bahsediyor. Mobil uygulama var dedik. Bayonet grip sistemi, Logano kartuş desteği, uzun sensör için dengeli ağırlık merkezi. Ya da bir vibrasyonu karıştırmış olabiliriz. Uzun saatler için dengeli ağırlık merkezi. Yani burada motorun aşağıda, güç kaynağının yukarıda olduğu için söylüyorlar. Bence o konuya ben çok katılmıyorum. Uzun saatlerde
konuda aratabilecek bir makine. Birazdan ekran özelliklerini göstereceğim arkadaşlar ama ilk başta size bataryanın nasıl söküldüğünü göstermek istiyorum. Manyetik bir bağlantısı var aslında. Tuttuğu zaman çekiyorsunuz, çok kolay şekilde çıkıyor. Tekrar takıyorsunuz. Aslında burada şaşırdığım bir özellik var bu makinede. O da batarya kısmından iğnenin boyunu, uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz grip kısmını döndürdüğünüz zaman bu ayarlandı. Ama burada tam tersi olmuş. Bu özelliği ben açıkçası sevmedim. Çünkü çok fazla dövme yaparken hep grip tarafını söktüm. Ve ne oldu? Makine sökülmüş oldu. Hep aklım oraya gitti. Yani sektöre yenilik getireceğiniz için bazı şeyleri değiştiriyorsunuz ama bence bu değişiklikler iyidir. Bazı standartlar aynı şekilde kalması gerekiyor. Benim şahsi görüşüm. Hazır grip tarafını sökmüşken işini göstereyim. Burada motorunu rahat şekilde görebiliyorsunuz. Gripimizin iç tarafı böyle. Makinemizi bu şekilde size göstermişken de diğer özelliklerini anlatmak istiyorum. Makinemizde toplamda 3 stroke var arkadaşlar. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl mı ayarlıyorsunuz? Yanında gönderdikleri tornavidalarla bunları ayarlamanız mümkün. Yani biraz daha kolay yapılabilirdi bu. Yani elle ayarlanabilse çok daha iyi olabilirdi. Ama o zaman da belki olaylar daha karmaşık ya da bozulma ihtimali var diye belki yapmadılar. Ben bunu dövme sırasında ayarladım. Bu gönderdikleri vida değil aslında. Siyah bir vidaya sahipti. Yani dövme sırasında ayarladım, koydum. Setup'ım üstü biraz kalabalıktı. Ve en son dövme bittikten sonra yorgunluktan dolayı oradaki tornavidam çöpe gitti. Yani bir toplayıp attık. Orada yok oldu. Belki iğneler beraber tıp batığa gitmiş de olabilir. Bilmiyorum yani. Hatırlamıyorum. Sonra internetten zar zor buldum ve buraya koydum. Bazı kişiler şimdi bana abi stroke nasıl ayarlanabilir diye sorabilirler. Şurada hemen gözüküyor zaten. Kırmızı bir tane yer var stroke ayarlama için. Onu sağa sola döndürdüğün zaman belli stroke'lara geçiyor. Yani 3.5, 4, 3 stroke olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu zaten İlkMeş'in kendi sitesinde ve YouTube kanalında detaylı şekilde göstermek. O yüzden size bunu göstermeyeceğim. Açıklama kısmına orada stok nasıl ayarlanabilir diye video ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Ve burada yuvarlak olan bir siyah bir şey var. Bu da aslında tornavidayla ayarlanıyor ama bu elle de oynayabiliyor. Bu makinemizin sertlik ayarı arkadaşlar. Gördüğünüzü bilmiyorum. Hemen şuradaki. İsterseniz tornavida kullanarak da yapabilirsiniz. Aynı şekilde biliyorsunuz ki Stingray ve Dragonfly'de de tepesinde bir vida vardı. Oradan sertlik ayarını yapabiliyordunuz. Galiba 10 kademeli bir sertlik ayarı var bunda. Ama uygulama üzerinden de sertlik ayarı yapabiliyorsunuz. Yumuşak, orta ve sert olarak da o sertlik ayarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ben kendim taktım da size göstermek istedim. Takımı çok basit. Sokuyorsunuz. Döndürüyorsunuz. Zaten şurada Cobra yazısının hemen yanında 2 tane tik var. Gördünüz mü bilmiyorum. Tikler denk geliyor. Ve tekrar sola döndüğü zaman çekiyorsunuz. Yani aslında çok kolay şekilde sökülüp takılıyor. Bu benim hoşuma gitti. Aynı şekilde batarya kısmında da direkt söküp takabiliyorsunuz. Manyetik bir bataryaya sahip. Ve batarya kısmımız 360 derece zaten dönüyor. Bu bataryanın döndüğü kısımda az önce söylediğim gibi iğnemizin boyunu ayarlayan kısım. İlk Machine Cobra 2 ile dövmemizi yapacağız. Gelin yakından inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar ortalama 6-7 saattir ilk Machine Cobra 2 kullanıyorum. Öncelikle harika bir makine olduğunu söylemem gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir mühendislik. Ama en başta söylediğim şey geçerli. Ağır bir makine. Uzun saatlerde bu makine belinizi yorabilir ki benim bileğimi zaten yordu. Eğer benim bileğim ağrımaz diyorsanız makineyi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Şarjı hiç bitmedi. Üstündeki şarj işareti hala full. 5 saattir bir diş bile inmedi. Ya da indi ben anlamıyorum. Bu sektöre yeni girecekseniz kesinlikle bu tarz profesyonel bir makineyle başlamayın. Çünkü amatör bir dövme makinesiyle daha hızlı şekilde kendinizi, elinizi alıştırabilirsiniz. Sonra
bu tarz profesyonel makine arayabilirsiniz. Çünkü ilk başladığınız zaman bu profesyonel makinenin ne kadar iyi olduğunu anlayamazsınız. Ama biraz işi öğrendikten sonra, eliniz alıştıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. O yüzden biraz daha düşük bütçelerle de bu makineyi kullanabilirsiniz. Ama zaten ben profesyonelim, ağır makine kullanmayı seviyorum derseniz de gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. İlk Machine Cobra 2 hakkında sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu arada arkadaşlar bu makine herhangi bir sponsorluk videosu değil. Çünkü bunun parasını verip aldık. İlk Machine'in Türkiye'yi tek resmi distribütörü Panoramos. Panoramos'un sitesinden aldık. Açıklama kısmına zaten bırakacağım linki. Oradan da bakabilirsiniz. Ve Panoramos'a da buradan teşekkür ederim. Çünkü birçok ürünü, birçok farklı markayı ülkeye getiriyor ve bizler de onların sayesinde bu ürünlere sahip olabiliyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ürün yelpazesi yok. Ama yurt dışında neler var bir bilseniz. Neyse çok fazla konuyu dağıtmadan tekrardan Panoramos'a teşekkür etmek istedim. Bu makineyle yaptığım dövme deneyimini şimdi size anlatmak istiyorum. İlk dövmemi yaparken gerçekten beni çok şaşırttı. İlk dövmemiz renkli bir minimalist bir dövmeydi. Karate karat dövmesiydi arkadaşlar. Onu da zaten hemen şu tarafa bırakıyorum. Oradan yaptığım dövmeyi inceleyebilirsiniz. İlk makinede iğneyi deriye dokunduğum anı hatırladım. Böyle gerçekten çok beni şaşırtmıştı. Dedim ki makine galiba girmiyor. İğne deriye girmiyor demiştim. Öyle bir sirkülasyon sistemi var ki iğnenin deriye girdiğini hissetmiyorsunuz. Sanki böyle kalemle boyuyor gibi bir his veriyor size. Yani sizi gerçekten yormuyor. Yani bazen böyle vuruş yaptıktan sonra böyle mürekkep dolar ama o vuruş böyle sanki minik minik yaptın ama mürekkep çok kolay şekilde arıyor. Yani çok fazla yani dedim ya. Aslında bu makinede dokuya çok fazla hasar vermeniz mümkündür. Çünkü bu makine onu önlüyor. Öyle bir mühendisliğe sahip. Aynı şekilde eşim de bu makineyi kullandı ve Türkiye At Festivali'nde dördüncülükle bitirdi o yarışmayı. Çizgisel bir iş yaptı ve kullandığı iğneler 01 LL'di. 03 LL'di. Yani bu kodlu iğneler kullanıyorlardı. LL kullanan insanlar biliyordur ki 01, 03'ler aslında biraz dövmeci için zorlu iğnelerdir. Deriye hasar verebileceğiniz iğnelerdir ve bu iğneyi şu bölgede kullanır arkadaşlar. Yani bu bölgede işlem yapmak daha zordur. O yaptığı işi de sağ tarafa bırakıyorum. Gerçekten tuzsuz bir iş çıkardı bu makineyle. Ama ikimizin de ortak fikri, ikimizin de bileğini ağrıttı. Yani aslında makinenin teknik özelliklerinde ağırlık merkezi inanılmaz iyi diyorlar ve uzun saatler çalışabileceğinizi söylüyorlar. Ergonomik bir yapı olduğunu söylüyorlar. Ama gerçekten ergonomik bir yapı ama ağırlık merkezi iyi olsa bile uzun saatler size çalışma imkanı bence çok vermiyor. Bileğiniz ağrıyor. Ya da biz kendimiz çok hafif makinelerle iş yaptığımız için onlara alıştık. Bu bize ağır geldi. O yüzden ben uzun saatler dövme yaparken bu makineyi tercih çok fazla etmeyeceğim. Ama hafif bir makine olsaydı inanın her gün bu makineyle dövme yapardım. Çünkü verdiği his çok mutlu etti. Yaptığım işten keyif aldım. Müşterim bile yani şöyle diyeyim makinenin farkını anladı yani. Başka bir makineyle 4 stok makineyle işlem yapıyorum. Aynı makine vuruş voltajıyla. Bu makine yapıyorum. Diyor ki iki makine arasında gerçekten çok fazla fark var. Yani o bile konforunu daha iyi hissettim makinemi de. Büyük dövmeler yaptım. Yani değerlik siyah beyaz işler de yaptım. Gerçekten benim bileğimi biraz ağrıttı. Çünkü ben her gün çalışan bir insanım. Yok, ortalama 7 saat iş yapıyorum her gün. Çok fazla bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Gerçi benim makinem değil. Stüdyodaki bir arkadaşımı da aldık. Şafa aldık bu makineyi. Ona da teşekkür ederim. Bu makineyi bana 2-3 aydır verdi. Ben kullanıyorum. Fırsat buldukça deneyimliyorum. Onun sayesinde bu makineyi deneyimlemiş oldum. Kısaca eğer dövme sektörüne yeni girdiyseniz bu makineye başlamanızı tavsiye etmem. Neden? Birincisi arkadaşlar amatörseniz bence biraz da alt segmentli makinelere başlayın. Mast olur, bronş olur, DKLab olur. Yani o tarz makinelere başlayın. Çünkü biraz işi öğrendikten sonra bu makinenin verdiği özellikleri çok daha iyi anlayabilirsiniz. Kapıdan herhangi biri girdiği zaman yani basit bir dövmeci girdiği zaman kesinlikle aşağılamak için söylemiyorum. Yani amatör bir dövmeci bu makineyi kullandığı zaman oradaki hissi anlayamadı. Yani ben dedim ya dokuya girdiği zaman o süspansiyon çok beni şaşırttı falan. Bunu çok fazla anlayacağını sanmıyorum. O yüzden ilk başta yani başlangıç seviyesinde dövme yapıyorsunuz. Basit makinelerle başlayın. Biraz amatörlüğünüzü atın. Sonra profesyonel makineler tercih edebilirsiniz. Ağır makineler seviyorsanız kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Renkli dövme iş yapıyorsanız kesinlikle bu makine sizin için biçimiz Kafka mı herhalde. Biçimiz makine.
Realistik dövmelerde de kullanırsınız. Gölgeli işlerde de kullanabilirsiniz. Gölgeli iş kullanırken ne yapacaksınız? Sadece stroke'unu ayarlayacaksınız. 3,5 ya da 3 stroke yapacaksınız. O şekilde kullanmanız gerekiyor. Renkli işlerde de 4 stroke ayarlanıp o şekilde iş yapmanız gerekiyor. Bu makine hakkında söylemediğim şeyler varsa da, eğer sizin aklınıza gelen şeyler varsa da onları da yorum yazın ki bütün herkes bilgilensin. Bundan sonraki videolarımızda da tanıtım için makinelerimiz var arkadaşlar. Mesela Xiaomi var. Bir şovu bekliyorum. Hala bir aydır bekliyoruz. O gelecek. Sonrasında yazıcılar var. Termal yazıcılarımız var. 2-3 tane. İnanılmaz güzel ürünler tanıtmaya devam edeceğiz. Bu yüzden de kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Yoruldum ya. Gerçekten şu an gecenin, görüyor musunuz? 12.30 saat 1'e giriyor. Yani çok fazla fırsat bulamıyorum ama sizler için fırsat yaratıyorum. Sizler de bu verdiğim emeğin karşılığında yorum atıp beğeni yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolar her zaman olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yorum atın, beğeni yapın, abone olun.